Yaban Perez YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Korbon Bıçak'ta Korhan Ustam'la beraber çeliğe can vereceğiz. Herkese merhaba. Bugün baştan sona hem bir Damaskus çeliğin nasıl yapıldığını hem de onun bıçağa nasıl dönüştüğünü hep beraber görüntüleyeceğiz, sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bugün bildiğiniz böyle elf demircileri gibi bir bıçağı döveceğiz. Buna gerçekten hayat vereceğiz ve bütün aşamalarıyla, ısıl işlemi de yanlış bulmuyoruz. Tabii hepsini tamamını burada yapacağız. Isıl işlemleri de burada yapacağız. Bütün aşamalarıyla bir bıçak nasıl yapılır hep beraber gözlemlemiş olacağız. Bugün arkadaşım Yaban Perez Arda için bir bıçak yapacağız. Modelimiz de aşağı yukarı şuna benzer bir şey olacak. Bunlar benim Böhler'den ham halde aldığım çelikler. Şimdi burada iki tip çeliğimiz var. Birisi Böhler'in K720 dediğimiz 2842 diye geçer. Diğeri nikeli fazla olan K600 dediğimiz bir çelik. Bunların yüzeylerini ben kumlayıp temizliyorum. Yağından, kirinden, pasından ayırıyorum. Sonra uygun ölçülerde böleceğiz. Bir tane koyu renk, bir tane açık renk olacak şekilde çelikleri dizeceğiz ve 10 katla bunları dövüp bir lama haline getireceğiz. İlk aşamamız şu şekilde olacak yani dövdükten sonra. Sonrasında bu aşağı yukarı 10 katlı bir çelik olunca onun yüzeyini temizleyip tekrar bunu 8'e 10'a bölüp bir kere daha bir dövme işlemi yapacağız. Yaklaşık 80-100 kat arasında bir Damaskus çelik elde edeceğiz. Ustamızla birlikte işe koyuluyoruz. Önce çeliklerimizi uygun ölçülerde bölüyoruz. Böldüğümüz çelikleri birbirine kaynaklayabilmek için yüzeylerini temizliyoruz. Bunları birbirine şöyle kaynaklayacağız kenarlarından ki tutsun. Sonra ocağa koyup dövme işlemine başlayacağız. Mengenede sıkıştırdığımız çelikleri birbiriyle kaynaklıyoruz. Sırada uygun ısıya ulaşan propan ocağımıza lamamızı yerleştirmek var. Yaklaşık 700-800 dereceleri geldiğinde renginden anlıyoruz onu. Çıkartacağız. İlk borakslamasını yapacağız. Boraks dediğimiz bu toz şeklindedir. Piyasada satılır. Bu çeliğin birbirine kaynayacak yerlerin arasına girer. Hem ısıyı daha yüksek tutmamızı sağlıyor. Hem içerideki pisliği vesaireyi dışarı atıyor ki daha temiz bir kaynak olmasını sağlıyor. Bu olmadan da Damaskus olur ama olursa daha kaliteli ve daha kolay olur. Uygun ısıya ulaşan çeliğimize boraks uygulayarak daha kaliteli bir kaynak oluşmasını sağlıyoruz. İyice alsın boraksı diye. Bak akmış aslında buralara kadar. Artık çeliğimiz yaklaşık 1200 santigrat derecelere ulaştığına göre lamayı hidrolik pres ve çekiçle örs kullanarak uzun uzun dövme vakti.
Başkanım artık biraz daha tecrübeliyiz. Bu arada zaman kazanmak için bıçakta kullanacağımız kabza malzemesini de seçiyoruz. Bıçağın tasarımına ve ruhuna en çok ceviz ağacının uyacağı konusunda ustamızla mutabık kaldık. Ustamız kabza için ağaç bloğu bölerek hazırlıyor. Şu anda balçağı şeklini düzelterek yapıma hazır hale getiriyoruz. Balçağın ortasında delik açmak için sütun matkap, dremel ve E kullanıyoruz. Şimdi sırada ilk dövme aşamasını tamamladığımız çeliğin yüzeyini temizlemek var. Bu bizim ilk başladığımız 9 katla başladığımız Damaskus. Şu halde şu anki formu. Evet. Yaklaşık 80-85 santim. Bunu eşit 8 parçaya böleceğim.
90-100 kat arası bir yine bir Damaskus elde etmiş olacağız o zaman. Şöyle yapalım. Çeliği yeniden bölüyor. Yeniden birbirine kaynaklıyor. Boraks işlemi uyguluyor. Ve yeniden propan ocağa atıyoruz. Ve tabii ki yeniden presleme ve dövme işlemlerine tabi tutuyoruz. Artık bıçakta kullanacağımız çeliği kalan parçadan ayırıp yeniden işe koyulma vakti. Bıçağımızın kalınlığını ayarlamak ve yüzeyini düzeltmek için satı taşlama işlemi uyguluyoruz. Evet, desenler ortaya çıkmaya başladı. Orhan Usta, levhamızın üzerine çizdiği bıçağın şeklini ortaya çıkarmak için çeliği kesmeye başlıyor. Ardından bant zımparayla bıçağın şeklini veriyor. Ve ağız açma işlemi ediyor. Her amaca hizmet etmesi için bu şekilde açılmış bir ağız tercih ediyoruz. Sırada balçağın şeklinin verilmesi
Sonra da bıçağın yalancı ağzının açılması var. Şimdi ustamız kabzanın deliklerini sütun matkap yardımıyla açıyor. Biraz daha rahat ediyorum. Saat 12'de başladık. Saat 8'e geliyor. Yaklaşık 7 saattir çalışıyoruz. Hatta bir saat bile sürmemiştir. Yemek molası verdik desek. Evet. Kerem Ustam da burada. Koran Ustam'ın iş arkadaşı, ortağı. Merhaba hocam. Merhaba. Bu yağımızı ısıtmak için yapıyoruz. Vay canına. Isıl işlemden sonra sokacağımız yağın da belli bir sıcaklığa ulaşması gerektiği için önce bir demir parçasıyla yağı ısıttık şu an. Ha, tırtık oluşturuyorsun değil mi? Evet. Epoksi tutunsun diye. Evet. Mozaik pimi çünkü diğer pimler gibi şişirmiyor. Evet, evet. Çakarak. Mozaik pimi bir de jet taşı gibi yüksek devirli şeylerle kesmiyoruz. Çünkü içindeki yapışkanı ısıdan bozuluyor. İlk ısıl işlemden sonra bıçağımızı sertleştirmek amacıyla hızlı bir şekilde soğutmak için yağ daldırıyoruz. Şimdi bıçağımızı ısıl işlemden geçirdik. Ama işlemimiz tamamlanmadı, bitmedi. Bir aşamamız daha var değil mi usta? Evet, bir sertliğini kontrol edeceğiz. Ondan sonra temperleme dediğimiz gerilimini gidermek için şu 200 an derecede sertleşti ama yere düşse bile kırılabilecek durumda. Ben anladığımız oldukça güzel sertlik almış. Biraz soğusun 5 dakika. Sonra normal bildiğiniz evlerde de kullandığımız fırınları kullanıyorum ben. Fırınımız var. İçeride bir de büyük fırınımız var ama bu ufak malzeme için şu yeterli olur. Yaklaşık 180 derecede 1 saat kadar duracak. Tamperleme işlemi için yine yeni bir ısıl işleme tabi tutma sürecimizi başlattık. Bıçağımızın da Bıçağı. şeyden önceki, asitten önceki İşlemi. son halini hali. gösterelim. Burada balçağımız. Balçağımız da bu arada yine aynı şekilde bıçağımız gibi O da Damaskus çelik. Ve Yavaş yavaş artık ortaya şekil çıkmaya ortaya başladı. çıkmaya başladı gerçekten de. Artık bıçağımızın çeliği son şeklini aldığına ve ısıl işlemden geçtiğine göre kabzayı hazırlayabiliriz. Evet, şu anda ne yapıyoruz usta? Köpüklü bir süngerle, iyi yağ çözücü bir bulaşık deterjanıyla, ılık suyla yıkıyorum güzelce. Neden? Üzerinde parmak izi, yağ, kil, pas kalmasın bir şey kalmasın ki desenlerimiz daha güzel çıksın. Şimdi asitleme işlemi yapacağız birazdan. Ona hazırlık olarak temizliyoruz yani.
aside gidiyoruz. Evet. Güzel. Canım bıçağım. Canım bıçağımız. Şöyle hemen zaten reaksiyon verir. Az çok belli oluyor bilmiyorum. Bakalım hemen. Şimdi koyacağız şöyle bir 5 dakika. İçinde duracak. Evet. Şimdi 5 dakika kadar beklettik ve artık asitten bıçağımız çıktı. Şimdi burada çok böyle detaylı görüntmek istemiyorum. Beyaz bir fon al. Aman tanrım. Aman tanrım. Böyle biraz daha görüşümde. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Evet arkadaşlar. Bıçağımız asitten çıktı ve muazzam bir desen son halini aldı. Çok güzel görünüyor. Asit reaksiyonu devam eder. Onu nötralize ediyoruz. Asit reaksiyonunu durduruyoruz. Önce akan suda bol bol yıkayıp Dur suyla. sonra Skoçla. köpüğümüzle. Şimdi epoks öncesinde yüzeye uygun durumu kazandırıyor ustamız. Korhan Usta kabza malzememizi bant ve kağıt zımparayla düzeltip şerit testereyle kesiyor. Kabzayı özel bir epoksi karışımla bıçağa yapıştırıp kurutuyor. Kabzanın deliklerini açıyor. Ve bant zımparayla son şeklini veriyor ustamız. Bunlar sorunsuz. Sıkıntı burada.
Filmlerini de çaktığımız kabzanın artık son halini alma zamanı. Şunu bir tutar mısınız? Tabii ki. Bıçağın da tuzun olsun. Çevir abi. Evet, geliyor gelmekte olan. Çok az kaldı. Ustamız ince zımparanın ardından tüfek kundaklarında da kullanılan şeftol yağını sürüyor. Ve polisaj işlemini gerçekleştiriyor. Evet, ustamız şu anda balçaktaki Damaskus çeliğinin damarlarının detaylarının ortaya çıkması için asit işlemini ince işçilikle kulak çöpüyle balçağa uyguluyor. Biraz beklesin böyle üzerinde. Şimdi bıçağın kesici ağzını açmak için yeniden bant zımparada ve polisaj makinesindeyiz. Göründü buradan bile. Yani ustanın Evet. ondaki kılı yemiyorsan Değil mi? takdir olsun. Evet. Bildiğimiz bir ince yağ ile sen kullanacağın zaman üzerinden yağını temizleyip o şekilde kullanırsın. I see you rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Bıçağımızın son hali. Tam da tasarladığımız gibi oldu. Çok fazla skandi ağzım olduğu için burada yarım açılmış ağız kullandık. Bir yalancı ağız tercih ettik. Farklı amaçlar için de kullanmak için. Ve sonunda tam istediğimiz gibi bir bıçağı ustamız çeliğe can vererek, hayat vererek ortaya çıkarmış oldu. Gerçekten mükemmel bir iş oldu. 1-2 günlük yoğun bir çalışmamız oldu. Ardından ortaya çıkan ürünümüz burada. Bunu ben 2 gündür benimle beraber yorulduğu için Arda'ya, Yabanperest'e hediye etmek istiyorum. Ustam, Bu şekilde takdim ediyorum. çok incesin. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bu benim için çok özel bir eser oldu. Çünkü Umarım beğenerek kullanırsın. Tabii ki tasarımı ben yaptım. Yani kendim hayalim uzun zamandır böyle balçaklı bir bıçak tasarlayayım ve üreteyim şekli ya da imal edeyim, ettireyim ya da bir sipariş vereyim gibi bir planım vardı. Ve Damaskus çeliğin ustası diyebileceğimiz bir insanı bulduğumuzda ben yakasını bırakmadım, dedim ustam şöyle bir bıçak yapalım, çekelim, bıçak yapalım, çekelim diye. Ve ortaya tam benim elime göre dizayn edilmiş, ölçüleri benim belirlediğim şekilde çok güzel bir bıçak ortaya çıktı arkadaşlar. Ve sonra bu emeğinden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Biz de sonuçtan memnunuz. Güzel bir ürün oldu. Umarım iyi günlerde kullanırsın. Yani her yönüyle mükemmel. Çünkü çok güzel bir ağaç seçtik. Damarları harika, güzel filmler, ceviz ağacı,
Damaskus çelikten bir balçak ve yekpare Damaskus çelikten bir bıçak ortaya çıktı. Son derece kullanışlı, farklı amaçlara hizmet edebilecek all purpose dediğimiz, yani bütün amaçlara biraz hizmet edebilecek, her türlü amaçla kullanabileceğiniz bir bıçak. Yani sadece doğada batonlama, yarma, kesme için değil, aynı zamanda bireysel savunma ve avcılık gibi muhtelif başka amaçlar için de kullanılabilecek bir bıçak ortaya çıktı. Evet. Çok teşekkür ederim emeklerin için. Şimdi değerli dostlar, Damaskus çelik çok başka bir kültür, çok özel bir kültür ve Damaskus çelik işlemek normal bıçak yapmaktan çok daha zor ve meşakkatli. İzlediğiniz videoyu ne kadar sıcakta, ne kadar ateş içerisinde çalıştığımızı gördünüz. Ben çalışırken birkaç kere üstüme köz geldi. Ustamız kaç kerelerce yandı, elini yaktı vesaire. Gerçekten zahmetli, zorlu bir süreçten geçtik. Şimdi ustamızdan küçük bir ricada bulunalım. Biz Yabanperest ailesi olarak bir ustamızı bulduğumuzda darlıyoruz, rahatsız ediyoruz ki bir iletişim, bir bağ kurulabilsin. Evet. Bizim kanalımızdan gelen izleyicilerimiz için senden küçük bir indirim kodu talep edelim. Seve seve yaparız. Kodumuzu tabii siz belirleyin. Olur. Videoyu iletelim. Şöyle yapacağız. Ustamızın iletişim bilgilerini ben videoya, açıklama bölümüne şu anda yerleştirdim. Oradan Instagram üzerinden ya da bıraktığımız iletişim bilgileri üzerinden ustamıza ulaşır ve Yabanperest kanalından geliyorum derseniz ustamız gerekli indirimi sizler için sağlayacaktır. Ancak belirteyim ki gerçekten çok uzun el emeği isteyen ürünler, çok zahmetli ürünler ve bu hani biz çekim için odaklandığımız, işi gücü bıraktığımız için bu şekilde size böyle kısa gibi görünmüş olabilir ama cidden zaman isteyen ürünler, ısıl işlemi, dövmesi vesairesi. O yüzden ustamızla çok yormadan, darlamadan onun sayfasından daha önce üretmiş olduğu bıçaklara da bakabilirsiniz ya da başka bir şekilde de iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik bu şekilde. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Hediye için de teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz tekrar. Bu videomuzda Korbon bıçağı konuk olduk ve beraber sıfırdan Damaskus çelikle mükemmel bir bıçak yaptık. Ve bıçağımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Tam elimin ölçülerine uygun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Doğada kalın. Kabzamızın ağacının kalan kısmıyla ustamız bir magnezyum çubuğu yapıyor.